Dünyanın bence en karmaşık istasyonları Japonya. İnanılmaz, inanılmaz. Dünya üzerinde böyle düzenli bir akışı sağlayan başka bir millet yok. Tüketim çılgınlığı, düzenli bir çılgınlık var burada. Buz gibi hava, buz gibi, buz gibi, buz gibi. Merhaba Tokyo. Çok güzel videonun başlangıcına hoş geldiniz arkadaşlar. Tokyo'dayız, Japonya'dayız. Tam karşımızda imparator var. Japon imparator var. Herkes o yüzden burada Tokyo istasyonuna karşı çekimlerini yapıyorlar. Şimdi size bugün Japonya'nın en karmaşık, en içine girildiğinde çıkılmayan, Japonya'nın her yerine giden Tokyo istasyonunu tanıtacağım. Neden bir istasyonu tanıtıyorsun demeyin. Videoyu ilk zaten birkaç dakika izlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dünyanın bence en karmaşık istasyonları Japonya'da, Tokyo'da arkadaşlar. Shinjuku başta olmak üzere bir de Tokyo istasyonu var. Buradan Japonya'nın her yerine gidebiliyorsunuz. Yeni imajım nasıl olmuş? Artık böyle bıyıkla geziyorum. İçeriden çıkmadan kilometrelerce gidebilirsiniz. Hadi bakalım, hazırsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle bir hizmet yok. İçeri bir girdim. Normalde her zaman gelip geçtiğim bir istasyon. Ne çekebilirim diye içeriye bir baktım. Arkadaşlar içerisi var ya, şöyle. İnanılmaz bir kalabalık var. Burayı 1914'te yaptılar. Japon mimar bir abi. Bu fotoğrafta gördüğünüz kişi. Japonya böyle işte biraz Avrupa'yı bir izlenim verebilmek için bu binayı yapıyor. Mimar abi İngiltere'ye gitmiş. Oradan biraz esinlenmiş. Sebebi o. En detaylı Japonya videolarını Cem Cook kanalında bulacağınız için Japonya'ya gittikten sonra şaşırmak istiyorsanız ve bilgileri almak istiyorsanız tek doğru adres Cem Cook kanalı. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bilgileri vere anlatacağım. Öncelikle elinize bir tane telefon alın. İnternetiniz vardır. Gelmeden e-sim telefonunuz destekliyorsa e-sim'i alın. Telefonunuza kurun. Ortalama burada sınırsız internetler $40'dan $50'dan başlıyor ama e-sim destekliyorsa sim kartla uğraşmayın. E-sim'i alın. Gideceğiniz istasyonu yazdıktan sonra şöyle göstereceğim. Bunların hepsi hat. O tren işareti var ya orada, mavi bir de yeşil. Onlar hızlı tren. Biri kuzeye gidiyor, biri güneye gidiyor. Diğerleri de normal şehir içi trenler. İçeriye girdiğinizde sizi döviz ofislerinden tutun da bizim para var mı? Bayrakları asmışlar hemen. Ne kadardan bozuyorsunuz abi? Gelmişken bir bakalım. Dolar ne kadardan bozuyor? 145'ten bozuyorlarmış arkadaşlar. Havalimanına bakarsanız genelde hava limanları buraya göre daha düşük oluyor. Fakat size 2 tane yer önerisi vereceğim. Bu videolar rehber tadında olduğu için Shinjuku'da bir yer var, Shibuya'da bir yer var ama Shinjuku'daki en iyi, yani Japonya, bir de Osaka'da var, Namba'da. O videolar, Osaka rehber videosu ayrı gelecek. Ben Japonya'nın her yerini gezdiriyorum arkadaşlar. Her bölgeyle alakalı rehber videolarımı yakında seri biçimde bulabilirsiniz. Zaten 500 tane video var. Kanalda altlara da bakabilirsiniz. Shinjuku'da bölge var. Hemen buranın altına koyuyorum. Adresini de şöyle yazıyorum. Oradan Tokyo'da en iyi kuru alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Mesela burası 145 dedi ya. Shinjuku'daki yer bu bak. Burası 145 dedi. Shinjuku'daki 154'ten bozuyormuş. Farkı görüyorsunuz değil mi? Cemkum farkıyla paranıza para katıyorum. Video altındaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar buraya girişe geldiniz ya, çantaları buraya bırakmışlar. Burada ayrıca şöyle bir hayatınızı kolaylaştıracak bir bilgi vereceğim. Bu abi Kuroneko. Same day delivery Kyoto. Ama dolmuş. Şimdi kendi otelinizden bu Kuroneko dedikleri buranın postası gibi bir şey. Eğer çok valiziniz varsa verin çantanızı kendi otelinizden Kyoto'ya, Osaka'ya 1,5 günde gidiyor. Fiyatları da pahalı sayılmaz. Uygundur. Çantayla uğraşmak istemiyorsanız. Çünkü Shinkansen'lerde bir kafanızın üzerine koyabiliyorsunuz. Bir tane boşluk var. Boşluğa denk gelirseniz koyabiliyorsunuz. Bagaj yeri yok. Bu önemli. Çok bagajınız varsa bunlar önemli. Hemen girdiğinizde yerel hat bölgesine giden, şuradan alışveriş merkezine giden yerler karşılıyor arkadaşlar. Buradaki görevliye de kafanız bir şey takılırsa sorabilirsiniz. Bir diğer önerim, bakın. Japonya'nın her yerinde geçen, siz Welcome Suica alırsınız. Fotoğrafta gördüğünüz gibi. O 28 gün geçerli. Buradaki yerlerden para atıp charge edebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Şöyle mesela şuraya koydum. 815 yen varmış. Tabii bunu İngilizceye de çevirebiliyorsunuz. Paranızı buradan atıyorsunuz. Sadece nakit geçiyor. Aklınızda olsun. Şurası da acil durum yeri. Paranız sıkışır, bir şey olursa buna basın. Bu kapak açılıyor. Japon abi yardım ediyor. Arkadan canlı insan çıkıyor. Ana temel bilgileri anlattım arkadaşlar. Şimdi buradan sonra yolunuzu nasıl bulacaksınız? En önemlisi bu. Her hattın kendine göre bir rengi ve platform var. Hemen bunu görüntülü biçimde göstereceğim. Shinjuku'ya gideceksiniz diyelim. Şöyle konumunuz Tokyo istasyonu olarak geçiyor. Şuradan tren hattına geliyorsunuz.
Şurada görüyorsunuz değil mi? Farklı farklı renklerde giden trenler var. Hepsi aslında Shinjuku istasyonundan geçiyor. Fakat en hızlısı olan şurada dakikaları görüyorsunuz. 17 dakika, 21 dakika. En hızlısı buymuş. Ciddi gecikmeler de varmış. 2-3 dakikada bir tren geldiği için bir şekilde binebiliyorsunuz. Burada bakmanız gereken 2 tane yer var. Öncelikle şu hat. Tabii istasyon, doğru istasyonda olduğunuzu farz ediyorum. Hangi hat? Chuo Line diyor. Chuo Line'ı buluyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Ya renkten buluyorsunuz ya şu kısaltmadan buluyorsunuz. Ondan sonra platform kısmına geçiyorsunuz. İçeriye girdikten sonra bazı istasyonlarda sadece platformu bularak da gidebilirsiniz. Burası biraz büyük olduğu için hangisi kolayınıza gidiyorsa o şekilde platformu bulmanız gerekiyor. Çünkü yukarıya çıktığınızda birden fazla platformla karşılaşabilirsiniz. Shinjuku istasyonuna gidiyoruz. Vereceğiniz para burada yazıyor. Eğer bilet alırsanız 210 yen'e geliyor. Kartla geçerseniz 2 yen daha ucuza gelmiş oluyor. Bu arada metro ile JR farklı şirketlerdir. Sınırsız metro kartlarından aldığınızda buralardan geçmiyor. Sadece metro hatlarında geçiyor. Sadece metroyu çok kullanacaksanız, paradan tasarruf etmek istiyorsanız, günde çok kullanacaksanız ama 2'den 3'ten fazla kere olabiliyor. Welcome Suica aklınızda olsun. Giriş bilgilerimiz bu. İstasyon videosu olduğu için bu kısım biraz giriş önemli. Girişimizi yapıyoruz. Sorry abi. Sen geç abi. Senin acelen var. Bak bileti attı geçti. Şöyle kartımızı bastık. Geçtik. Benden şu anda girişte para kesmedi. Parayı kestiği zaman nasıl bir zaman? Kaç tane istasyon gidiyorsanız paranızı o zaman kesiyor arkadaşlar. Şimdi ben Shinjuku demiştim ya, bakın burası platform 1. Sağ taraftan da çıkılıyor, buradan da çıkılıyor. Bu istasyona özel video olduğu için buraya üzerinde konuşuyorum. Biz en aşağıdayız. Tokyo'da tık 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 tık. Shinjuku nerede? Shinjuku burada. Yandaki farklı renkteki hatları görüyorsunuz değil mi? Hepsi Shinjuku'dan geçiyor. Trenler de burada hızlarına göre ayrılmış vaziyette. İşte her durakta duran var, farklı duraklarda duran var. 4-5 farklı böyle hızına göre tren var. Eğer yerel bölgelere gidecekseniz bakın şurada durmuyor mesela. Musashi Kogane'de şu hattan giden trenler burada durmuyormuş. Örnek veriyorsam ama şu hat, çoğu hat durduğu alanlar genelde büyük istasyonlar. Bununla çok kafanızı karıştırmayın. Yerel bölgelere gidecekseniz bu biraz önemli açıkçası. Şimdi girişte şöyle bir düzen var. En boş hali diyebilirim. En boş hali. Karnınız mı acıktı? Hemen buraya geliyorsunuz. Sıcak, soğuk kendinize bir şeyler alıyorsunuz. Sıcak bir şey almak istiyorum. Hediyelik eşya bile var. Ama bir donut koymuşlar ya. Japonlar çok su tüketmez arkadaşlar. Japonların suları bunlar. Yeşil çaylar. Bize en uygun yeşil çay burada yok. Kombinin tanıtma şeyine sonradan geleceğim. Bak burası da market sırası. Bir su almaya kalkıyorsunuz, böyle bir sıra çıkıyor. Şu meyve suları öneririm. Bu meyve sulardan alın kendinize. Domuz eti hassasiyetiniz varsa bu jambonlu şeyler bir hayli fazladır. Ben burada durmam arkadaşlar. Pardon. Pardon. O kadar zamanım yok burada beklemek için. Günde milyonlarca insan buradan gelip geçtiği için bir ilginç bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Yemek alanları burada çok fazladır ve günde 1 milyon insan ortalama buradan geçiyor ve senede 365 milyon minimum insan sadece Tokyo istasyonundan geçiyor. Merkezi bir yer. O yüzden burada yolun ortasında beklemeyin. Direkt gelip geçerken çarparlar size. Böyle şık görünümlü arkadan giden Sakura hanımefendileri görüyorsunuz. Ben bir sağa döndüm. Buradan Disneyland'a da tek trenle gidiliyor, aklınızda olsun. Burada kalın. Çocuklu aileyseniz burada kalın. Disneyland'a gidecekseniz tek trenle Disneyland'a gidiliyor. Karnınız acıktı. Buradan Fransız kakaoları, tatlı tuzlu şeyleri alıyorsunuz. Geliyorsunuz hemen burada hediyelik eşya alıyorsunuz. Sadece bir istasyon değil arkadaşlar burası. Burası bir ayrı bir dünya. İnanılmaz bir dünya. Yani istasyon içerisinden çıkmadan da çeşitli hediyelik eşyalar, karınlarınızı doyurabilirsiniz. Havalimanından bile daha güzel bir işleyişi var. Zaten uçaklardaki biletlerin neredeyse 2 katı hızlı trenler. Şu anda ben daha %1'indeyim arkadaşlar. %1'ini anca gösterdim. Buralara girersem çıkamam. Buralar komple hepsi yeme içme alanları, kılık kıyafet satılan yerler. Mesela bu alt taraf nereye gidiyor? Alt taraf nereye gidiyor abi? Böyle bir görmem lazım. Pardon. Çocuklu bir aile görüyorsanız bilin ki Disneyland'a gidiyor. Mesela Chuo Line 1-2 burada gidiyor. Bu burada gidiyor. Narita'ya gidenler var. Şunlar Disneyland'a gidiyor. En aşağıdakiler 3, 6, 4, 5. Bunların hepsi platformdur bu arada. En aşağıda bakın mavi ve yeşil Shinkansenler var. Yeşil olan kuzeye gidiyor. Mavi olan aşağı güney kısmına gidiyor. İnanılmaz ya. Herkese hitap edecek derecede yeme içme alanı var. Maşallah. Video 10 saat de olur. Ana göstermem gereken yerlere devam edeyim. Bak sadece bir kola girdim arkadaşlar. Burada 50'den fazla giriş çıkış yeri var. Ya şu makaronlar çok tatlı ya. Pahalı. Vay vay vay. 6 tanesi $30.
Japonlar genelde hediyelik eşya almayı çok severler. Siz veriyorsunuz, onlar size veriyor. Siz veriyorsunuz, onlar size veriyor. Bu sonsuz bir döngü haline geliyor. İnanılmaz. Dünya üzerinde belki de Çin'den sonra, yani Amerika'ya gitmedim, orayı katamıyorum. Çin'den sonra tüketimin de en fazla olduğu ülkedir. Japonlar genelde kazandıkları paraları hep buralara, gördüğünüz gibi hediyelik eşyaya, kılık kıyafete, yeme içmeye harcıyor. Neden hediyelik eşyaya diyorum arkadaşlar? Çünkü biz senede net 200-300 dolar diyeyim. Hediyelik eşya masrafımız var. Senede, bakın senede. Salt Cucumber Cookie. Kızlar böyle elinde tabelayı tutmuş ve burası sabahın erken saatlerinden itibaren başlıyor. Buralarla çok kafanızı karıştırmayın. Bütün olayı Google üzerinden halledin. Oo, hamburgerci de var. Tabii domuz eti hassasiyetiniz varsa böyle Japon işi erişteli dükkanlara bakabilirsiniz. Bunların hepsi sağda solda gördüğünüz numaralar platform. Ya burada bence aç kalmazsınız, onu söyleyeyim. Bazen görüyorum işte biz yemek bulamadık. Çok doğal. Buralarda kendinize hitap edecek şeyler kafa karışıklığına yol açabiliyor. Beni takip edin. Cemkun'u takip edin arkadaşlar. Japonya ile ilgili her türlü rehber videosu Cemkun kanalında var. Sıcak bir şey almak istiyorumdur. Ana, yumurta satıyorlar. Japon yumurtayı çok tüketiyor. Sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde, sulu yiyeceğin içerisinde bile yumurta var. İnanılmaz güzel bir rehber videosu oluyor arkadaşlar. Benim sıcak bir şey almam lazım. Kahve ve çay tüketimi çok fazla. Buranın hepsi çay ve kahve. Sıcak rafı nerede abi? Ana, sıcak rafı yok. Ve trenlerde içmeyi çok sevdikleri için buradaki viski sodalar, biralar hep bunlara ayrılmış. Alışık olmayanın kafasını döndürür. Burası da pastane, Japon pastanesi. Tuvaletler çok fazla. Sağımızda göreceğim bekleme alanları çok fazla. Bebekli misafirseniz bebeklerinizin altını değiştirebileceğiniz yerler de var. Bakın matcha latte'ler. Bu videoyu oturarak izleyin arkadaşlar. Sakin izleyin. Hokkaido'ya giden biletler de burada satılıyor. Makinelerden de alıyor ama buralardan da saatini, gününü söyleyip bir ay öncesinden alınıyor. Ayrı bir şey. Yoruldum. Şimdi vereceğim web sitesinden de Japonya'ya gelmeden önce hızlı tren biletlerinizi bir ay öncesinden maksimum alabiliyorsunuz. Bunun linkini de koyacağım. Yoruldum. Cemkun'la beraber Japonya'ya gezmek istiyorsanız da bana haber verin. Tek de gezilir, çifte gezilir, çocukla da gezilir, her türlü gezilir ama bilen biriyle gezmenin tadı başka. Çünkü yani Türkiye'ye göre 10.000 kilometre ötede, buraya kadar geliyorsanız birkaç gününüz yolda gidecek. Bence hani ben ne gezin illa demiyorum ama böyle önceden bir araştırıp okuyup bilen biriyle gezmek son derece kıymetli. Derseniz ki biz spontane gezeceğiz, o şekilde de gezilir. Ben öyle Japonya'yı baştan sona bisikletle gezdim canım sıkıldığı için. Burada dediğim gibi her yerini tanıtmaya çalışsam her yerinde ayrı bir detay var. Bakın şuradan Nagano, güney kısmına gidiyor. Yani renklerden bile aslında biraz ayırmışlar. Vay 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 vay. Şimdi buraya neden geldim? Burada hızlı trenler kalkıyor. Japonya'nın her yerine giden hızlı trenler arkadaşlar. Mesela şu solumdaki yer, amcam sen geçsen Hokkaido'ya gidiyorsun belli. Tohoku. Tohoku bölge aslında. Yamagata, Akita, Hokkaido ada yeri yukarıya doğru, güneye doğru gidiyor. Bakın mavili yer var. Orası da güneye gidiyor. İşte Kyoto'dur, Osaka'dır, Kyushu'dur. O bölgelere gidiyor. Şu Mahima dediği de Disneyland'a gidiyor. Daha şehir dışında kalıyor. Otel geniş istiyorsanız oraya yakın yerlerde otelinize bakabilirsiniz. QR kodla geçişler de ufak ufak Japonya'da ana istasyonlarda yaygınlaşmaya başladı. QR kodunuzu buraya okutup geçiyorsunuz. Bilet alıp geçerseniz de biletiniz kaybolursa da önceden biletinizin fotoğrafını çekin. Biletin ücretini tekrardan sizden alabilirler. Aklınızda olsun. Hızlı tren biletinizi buradan atıyorsunuz. Başta alıyorsunuz. Gideceğiniz istasyonda bir daha alıyorsunuz. Ne kadar istasyon gidiyorsanız o kadar para veriyorsunuz gibi bir sistem var. Bölge bölge burada insanlara yardım eden görevliler var. İnanılmaz inanılmaz. Dünya üzerinde böyle düzenli bir akışı sağlayan başka bir millet yok. Burada arkadaki yerlerin biletleri alınıyor. Hem nakitle hem kredi kartıyla. Arka tarafta ayrı bir bilet sırası var. Tabii bazı turistler, buyur abi geç. Bazı bölgelerde kalabalık yapıyor ama makinelerden de bilet alınabiliyor. Tabii biraz bilmek lazım. Biraz seri konuşuyorum çünkü çok fazla anlatılacak şey var. Hemen bu bölgeye geçtiğinizde burası Kyoto, Osaka, İşte Kyushu bölge aşağı güney kısmına giden büyük ihtimal sizlerin her 10 kişiden 9'unun gideceği bir bölge. Ya Tokyo istasyonunda büyük ihtimal buradan geçeceksiniz. Böyle güzel bir akış var. Şunlar trenlerin adları. Nozomi 391 diyor mesela. 391 o trenin adı. 2'yi 9 geçe Shin Osaka'ya gidiyor. 15. platformdan kalkıyor. 18. platformdan kalkıyor. Koltuk rezerveli bilet alırsanız koltuğunuz garanti oluyor. Fakat treni kaçırdığınızda non-resort seatler var. Non-resort vagonlar var. 2 tane oluyor genelde. O vagonlara oturabiliyorsunuz. Gün içerisinde biletiniz dahil oluyor. Bu da önemlidir. Saatini kaçırsanız bile koltuğunuz yanıyor ama gün içerisinde herhangi giden bir trene binebiliyorsunuz.
Kafa karıştırıcı değil mi? Her yerinde ayrı bir şey var ve neredeyse hiç boş konuşmadım arkadaşlar. Hep dolu dolu konuştum. Biletimizi geldiğimizde alalım mı diye bir soru var. İstiyorsanız gelmeden önce linkten de Shinkansen'lerin web sitesinden de alabilirsiniz. Hesap oluşturmanız lazım veya 10-15 dakikada bir trenler geldiği için buraya geldiğinizde bir gün önceden hatta aynı gün bile alabilirsiniz. 10-15 dakikada bir tren geçiyor ama garantici olmak isterseniz ki özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında benim tavsiyem odur. Kesinlikle bence gelmeden alın. Daha kafanız rahat olur. Bulabilir misiniz? Bulursunuz ama biraz koşturabilirsiniz. İstediğiniz saate belki bulamayabilirsiniz. Özellikle Mart ve Nisan ayları inanılmaz kalabalık. Şimdiden otobüsler, trenler dolmaya başladı. Şimdi dediğim 3 ay. 3 ay önceden. Şurada 2 dakika bekledim. Önümde insanlar durdu. Mesela gelin şurada bekleyin arkadaşlar. Arkanıza hemen böyle insanlar sıra olmaya başlar. Japonya'da herkes sıraya girmeyi çok seviyor. Bebekli aileler için şöyle kalabalığı da hissetmek için şunların içerisinden geçeyim. Her yerde asansörler, engelli yerleri var. Sizi Tokyo istasyonun içerisinde böyle baş başa bırakıyorum. Akışı hissetmeniz için. Herkes gideceği yeri bilmek zorunda arkadaşlar burada. Şurada durayım yerime bakayım diye bir şey yok. Burada hızlı olmayana çarpıyorlar hiçbir şey demeden. 2 dakika soluklanayım dedim. Her yerden ayrı bir ses geliyor. Vallahi başım döndü. Hepsi farklı farklı yerlere gidiyor. Bir de çıkış çok. Çıkışı Google'un en altında yazan yere göre bulun arkadaşlar. Bu Yaesu çıkışını da göstereceğim. Orası biraz önemli. Narita'ya giden otobüsler var. Hem taksiler var. Ama bu nasıl bir akış ya. Pikachu var burada. Pikachu'lu kraker bir şeyler almak isterseniz gitmeden buradan alabiliyorsunuz. Burada da ayrı bir kraker var. Japon sıraya girmeyi seviyor arkadaşlar. Gelip burada dakikalarca meşhur tatlı, tuzlu şeyleri alabiliyorsunuz. Benim sıcak bir şeye ihtiyacım var. Boğazım pütür pütür oldu. Buradan bak istasyondan çıkmadan 1000 dolara, 2000 dolara buranın içerisinde kalabiliyorsunuz. İstasyon imparator manzaralı. Maddi imkanınız varsa tavsiye ederim. Hemen çıkıp trene binip Kyoto'ya, Osaka'ya devam edebiliyorsunuz. Mesela arkamda göreceğiniz sırada hemen bu tarafında tuvalet sırası. Erkeklerde yok, hep kadınlar. İlginç bir ülke her anlamda Japonya. Şuradan kartımı basacağım. Hiçbir yere gitmememe rağmen $1 gitti. Oy başım döndü ya. İstasyonun içerisindesiniz veya gitmediniz. Giriş yapacaksınız. Buradan Daimaru Department Store. Department Store dediği aslında alışveriş yeri. Kozmetikle alakalı her şeyi bu tarz büyük istasyonlarda bulabilirsiniz. Nihonbashi Exit diyor. İmparator Sarayı'na biraz daha yakın olanlar. Tower diyor. Yukarılara çıkıp yemek yiyebilirsiniz. Pardon, yabancı hanımefendi, turistler gibi de böyle bakarsanız yolunuzu kaybetmiş sayılıyorsunuz. Böyle anlatınca milyonlarca insan var da senede 400 milyon akışı var arkadaşlar. 400 milyon. Sadece bu istasyonda. Bunlar hayat kurtarıyor bu sandviçler. $2. Tunalı, yumurtalı, güzeldir. Wagyu'lu beef diyor. Bunda domuz eti yok. Tam dediği domuz etli olan. Hassasiyeti olan çok misafir gelip gidiyor. O yüzden bunları da belirtmek istedim. Çok sıra var ha. Bir su almak için ben bu kadar sırada beklemem ya. Bir şekilde bulurum otomatların birisinde. Biletleri satın aldım misafirlerime. Artık Cemkun Acenta olma yolunda Kun Acenta. Kun Travel Agency yolunda ilerliyor. Bak. Bu Daimaru Yaosu North Exit. Metro kısmı sola gidiyor. Yaesu'nun farklı bir çıkışıymış. Taksiler, otobüsler. Ben size bunu gösterecek. Bu Yaesu çıkışı önemli arkadaşlar. Yaesu'nun burada ayrıca otobüslerle de şehir içinde her yere gidebiliyorsunuz. Narita'ya gidebileceğiniz en uygun yol da burada. Mesela şuradan bir çıktınız. Yaesu'dan böyle bir çıkıyorsunuz. Solumda sıraya girmeyi seven Japonlar var. Daimaru bunun alışveriş merkezi. İnanılmaz bir akış ya. Ne buradan neyi bekliyor bu kadar ya? Cookie'ymiş. Yani şurada yarım saat sıra bekler misiniz? Cookie. Tatlı, tuzlu, yukarı kata çıkıyorsunuz, mücevher alıyorsunuz, altın alıyorsunuz. Daha istasyonun içerisindeyiz. Abim yorulmuş ya. Şöyle bir ucundan göstereyim, devam edeceğim. Dünya üzerinde böyle bir akış göremezsiniz arkadaşlar. Bu kadar tüketimin olduğu bir karamel. Karamel desu ka? Karamel. Karamel no mise. Matakimasu. Böyle bir bakayım dedim, eşantiyon kaptım ha. Burada arkadaşlar 50'ye yakın dükkan var.
Hepsinde böyle bir eşantiyon var, aklınızda olsun. Tek tek böyle 50'ye yakın farklı eşantiyon toplayabilirsiniz. Cemkun kanalında böyle kritik bilgiler de var. Şöyle bir akışı göstermek istiyorum ya. Çalışanların kıyafetleri böyle pilot hostes kıyafetleri gibi ya. Çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Bakar mısın ablama? Cevizli cevizli. Bunlar ceviz ya, çok iyiler ya. Ya bu hediyelik eşya konusunda Japonya mükemmel arkadaşlar. Buraya girersek çıkamayız. Buradan yukarı katlara çıkıp ayrıca restoran bölümüne gidip 12. 13. katmış yemek yiyebiliyorsunuz. Her şey ilgi çekici ya. Şuna bakar mısınız? Yani ilgisi olmayana bile aldattırır. Öyle bir tüketim çılgınlığı. Dur ben işimin başına geri döneyim abi. Tokyo istasyonu ile ilgili enteresan bir bilgi vereyim. İmparatorluk Sarayı'na 5 dakika mesafede. İmparatorluk Sarayı'nın sadece bir bahçesine giriliyor. Yani orayı da görmeye değer mi, vakit harcamaya değer mi? Burada kalıyorsanız, yol üzeri ise değebilir. Fakat Tokyo İmparatorluk Sarayı'nın web sitesine girerseniz özel turlar oluyor. Ona girmenizi tavsiye edelim ve hep de dolu oluyor. Biraz şanslı olmanız lazım. Haftalar öncesinden onları biletlerini almanız lazım. Bir bölümünü gösteriyorlar. Yani %90'ını gezemiyorsunuz. Giriş yasak. Buranın üst katına çıkıp eğer hava iyi ise manzaraya karşı da bir şeyler içebilirsiniz. Çıkışı, Yaesu çıkışı önemli. Yaesu'yu not edin. Taksiyle gitmek istiyorsunuz veya Uber çağırmak istiyorsunuz. Genelde hepsi Uber'ler burada duruyor. Uber de çok iyi çalışıyor. Telefonunuza Uber uygulamasını indirin. Şehir içindeki taksilere göre yer yer uygun fiyata denk gelebiliyor. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Ben anlatmayı, Japonya'yı çok seviyorum. Edirne'den Kars'a elimde olsa 80-90 milyonu buraya getiririm, görmelerini isterim. Bunların hepsi taksi sırası. İnanılmaz bir taksi akışı olduğu için şöyle bir sıra var da maşallah ya, bu ne böyle ya. Tokyo'da kilometresi 500 yen. Abi sürekli bir ambulans, itfaiye. Ne oluyor ya? Şimdi gelelim otobüs sistemine. Kaç 10'a kadar olması lazım. Böyle platformlar var. Bunlar şehir içindeki ve şehir dışındaki yerlere giden otobüsler. Sizi burada ilgilendiren bölüm, yani genelde kullanacağınız bölüm Narita olur. Şuradaki otobüsler var ya arkadaşlar, bakın For Narita Airport diyor. 10 dolara hala fiyatını enteresan şekilde arttırmadılar. 1,5 saatte Tokyo'nun merkezinden Narita'ya 10 dolara gidebiliyorsunuz ve yani havalimanına gidecekseniz Haneda'ya da gidenler var. En uygun yol bu otobüsler. 10-15 dakikada bir buradan da otobüsler geldiği için hem nakit ödeme hem kartlı ödeme, her türlü ödeme oluyor. Acıktınız, hemen buraya gelin, bir ayaküstü sushi yiyin. Sıcak bir şey almak istiyorum. Pardon abi. Bunlar ne abi? Bunlar para taşıyanlar. Sıcak bir şey alayım. İnsan yok. Hot dog. Ben iyice Japon oldum arkadaşlar. Su yerine elim yeşil çaya gitti, hem de sıcak. Arigatou gozaimasu. Yeşil çay. Yazın gelirseniz bunların soğuğunu için. Sıcak soğuk veriyorlar. Bunlar mideyi rahatlatıyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Tadı tuzu yok. Otomatları, Japonların deyişiyle Jido Hanbaikileri zaten söylemiyorum, milyonlarca var. Özellikle kışın, yazın da hayat ayrı kurtarıyor da kışın şöyle hayat kurtarıyor. Sıcak bölümü var bakın. Bunlar sıcak. Sıcak çaydan, çorbadan tutun da kahve, sıcak çikolata, her şey var. Denemenizi tavsiye ederim. Kartlarınızı şuraya basıyorsunuz, direkt alıyorsunuz. Burası otobüs bölümü. Otobüs biletleri falan satılıyor. Ama bu kartlarınızla da otobüslere girebiliyorsunuz. 10 sene falan geçerli Suica kartlar. Welcome Suica'lar 28 gün geçerli. Şöyle çantalarınızı otobüsün altına koyabiliyorsunuz. Akış inanılmaz. Akış mükemmel. Herkese uygun restoranlar, kafeler var arkadaşlar. McDonald's bile var ya. Araya koymuşlar. ATM de var. Paranızı nakit olarak da çekebilirsiniz. Genelde para olarak dolar getiriyorlar. Dolar bozuyorlar. Eğer kapalı çarşıya yakınsanız İstanbul'da, orada da iyi fiyatlara yen alıp getiren görmüştüm. Bu makineler bakın 141. Bunlar en kötü bozanlar, aklınızda olsun. Birkaç dolar bir kesintisi oluyor. Kendi bankanızdan da eğer fazla çekecekseniz, Türkiye'de biraz makas fazla olduğu için bunlardan da, ATM'lerden de fazla bir kesinti oluyor. Para taşımak istemiyorsanız çekebilirsiniz. Mart ve Nisan ayında ana baba günü. Şu dondurma makinesini bile bitirecekler. Bir diğer önerim de arkadaşlar, bu çantaları koyacağınız emanetçi yerleri. Bunların kullanımı son derece basit. Hem nakit hem de bu gösterdiğim Akbil gibi kartlarla müsaitlik varsa koyabiliyorsunuz. Baksanıza kedi gibi yapmışlar. 1000 yen bütün gün kalabiliyor. Günlük ücretleri bu. 1000 yen. İstasyonların hem girişlerinde hem çıkışlarında bazı bölgelerde oluyor. Hayat kurtarıyor, aklınızda olsun. Şurayı kapatıp kartınızı okutup
ödemeyi yapıyorsunuz. Ama neyle ödeme yapıyorsanız o fişi ya da kartı yanınızda bulundurun. Çünkü döndüğünüzde o kartla ya da QR koduyla açma yapacaksınız. O kaybolursa işiniz zor. Bakar mısınız? Kozmetik alanı. Burası tamamıyla hanımlar için. Tokyo istasyonu sadece istasyon değil. Burası dünyanın en gelişmiş, Japonya'nın her yerine giden, içerisinde A'dan Z'ye her şey bulunan bir istasyon. Bu videoyu izledikten sonra zaten şaşıracaksınız. Bir de bilen birinin anlatması çok önemli. Ya görevliler engelli olan insanlara da yardım ediyorlar. İşte ambulans çağıran oluyor, trene binmek istiyorlarsa rampa koyuyorlar. Gidecekleri istasyonda rampayı önüne tekrar koyuyorlar. Benim burada vurgulamak istediğim bu düzen. Yani trenlerin gecikme oranı son derece az. Buna bu kadar kalabalığa rağmen. Ama senede buraya 400 milyon insan geliyor. Bakın 4 minimum. Ki bu sene büyük ihtimal 500-600 milyon olacak. Sadece bu istasyondan geçiyor. Dikkatinizi çekmiştir. Temizliği görüyorsunuz değil mi? Neredeyse her yer tertemiz. Makinelerden siparişi veriyorsunuz, içeriye giriyorsunuz, rameninizi yiyorsunuz. Tabii domuz eti vurgusu bu ara çok yapıyorum. Çünkü geçtiğimiz senede Türkiye'den yani yüz binlerce misafir geldi. Birkaç bin kişiyi ben gezdirmişimdir büyük ihtimal. Bunları ben rehberlik esnasında da söylüyorum. Ailece bulmaya çalışıyorlar. Tek kişi yetmiyor abi. Tek kişi nasıl yetecek? Bu kadar insan niye o tatlıyı almak için bekliyor? Onu merak ettim ben. O nasıl bir tatlı? Bir girin bakayım. Allah Allah. Çanta şeklinde Paris. Ya Fransa'dan gelen bir şeyleri çok meraklılar da. Şöyle çanta şeklinde arkadaşlar tatlı yapmışlar da. O yüzden o kadar insan sırada bekliyor. Şöyle bir tur yapalım. Gözüm gönlüm açılsın tatlı bakımından. Ya tatlı böyle kurabiyeler seviyorsanız Japonya cennet. Hediyelik olarak da birbirinize verebilirsiniz, götürebilirsiniz. Bakar mısın? Bir kişi bile yok ya. Aynı yerde bir kişinin yapacağı işi 5 kişi falan yapıyor. Çalışanların hepsi belki dikkatinizi çekmiştir. Kadın. Japonya'da bir de böyle bir durum var. Kadınlar günlük hayatta çok fazlalar arkadaşlar. Bir erkeği şurada tatlı cookie sırasında göremezsiniz. Onlar akşam 5. Ha, bir tane nadir, nadir. Pardon. Alışverişten gelmişler. Çinliler, Koreliler alışverişten gelmiş. Oo bak benim meslektaşlarım burada. Bunlar buranın bu YouTube'cu musunuz? Nereden geldiniz? Konnichiwa. İnsan konnichiwa der ya. Buranın reklamını yapıyorlar da. Bu pankart tutanların hepsi ayrı ayrı dükkanlara müşteri çekmeye çalışan insanlar. Ne oluyor burada? Tatlıcının reklamını yapıyorlar ya. Ya 50 küsür tane çıkış giriş var. Hepsi ayrı ayrı yerlere gidiyor. Herkes bir yerlerde bir şey alır mı ya? Uy bak burası güzelmiş. Güzel kokuyor. Tarçınlı bir şey seviyorsanız burası güzelmiş. Canım çekti ya. Kemal Sunal usulü yapacağım. Tatlıcının önünde durup bandıra bandıra içeceğimi içtim. Kamera tozlanmış. Japonya'da toz yoktur. Etrafın temizliğinin bir sebebi de o ama kameram biraz tozlanmış. Ama bunu yersem ben konuşamam. Pardon. Vay abi ahtapot kolu gibi ya. Her kol farklı bir yere gidiyor. Hediyelik eşya bakımından da buralar cennet. Böyle Pikachu'lu, Dragon Ball'lı hediyelik eşyalar burada olmazsa olmaz. Hello Kitty'li şey de arkada. Hemen buradan çıkıyorsunuz. Bak kesmeden gösteriyorum. Pokemon Store'a geliyorsunuz. Düzen nasıl bir çılgınlık bu ya. İstasyon görevlisi olmuş Pikachu falan alıyorsunuz. Burada kurabiyeler var. 10 dolara satıyorlar ya. İnanılmaz. Pikachu'nun ekmeğini zaten hep Japonlar yiyor. Ama görüntü çok güzel değil mi? Al sonradan sakla. Bak Japonların güzel yaptığı şeylerdendir bu. Mesela şunlar bayağı sonradan saklamalık içinde kullanılabilir. Merhaba Pikachu. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutma lütfen. Ana Pikachu sırası mı bu? Ah Sagawa bak bir tane daha çanta taşıyan yer buldum. Bak bagaj delivery sistem var burada. Oteliniz göndermiyorsa istasyon içinde de hemen tartıyorlar. Fiyatını yazıyorlar. Sizin için herhangi bir şehre gönderim yapıyorlar. O iki yerde. Mesela şuraya geliyorsunuz. Hemen pembiş yerlerden çantanız boş yer varsa koyabiliyorsunuz. Yukarıda Starbucks varmış. Son zamanlarda popüler olan şu kutuları göstereceğim. Zamanı yok diyelim Japonların. Geliyorlar burada. Burası çalışma kabini. 15 dakika, 20 dakika şu yeşilli olan müsaitmiş.
İçeriye giriyorsunuz. İçeride biraz izolasyon var. İşinizi bitirdikten sonra hemen trene doğru gidiyorsunuz. Japon gazeteleri. Günde birden fazla çıkıyor bu Japon gazeteleri. İlginç değil mi? Böyle anlatınca çok garip geliyor ama bunlar Japonya'nın gerçekleri. Tokyo istasyonu çevresinde kalırsanız bence çok rahat edersiniz. Çocuklu aileyseniz de bence bu civarlarda kalın. Hem Ginza'ya, alışveriş yerine yakın, yeme içme, lüks yerlere, kaliteli yerlere yakın. Shinjuku bölgesi biraz daha büyüktür. Orası da merkezidir. Ama farklı şehirlere gidecekseniz bu istasyondan geçiyor olmanız lazım. Bir de Shinagawa var da oradan, yani buraya kıyasla çok az insan gidiyor. Aklınızda olsun, her yeri ayrı işliyor. Ben daha bitirmedim, daha devam ediyorum. JR şu Tokyo, Tokyo'nun kancası, Tokyo istasyonu. Narita'dan geldiğinizde sizi burada bırakıyorlar. Makinelerden Shinkansen bileti nasıl alınır onu göstereceğim. Şurada bir sırada bekleyin. Burası sadece kredi kartıyla ödeme alan bir yer ama sistemi anladıysanız hemen bu makinelerden hızlı tren biletinizi alıp trene geçebiliyorsunuz. JR Rail Pass alınır mı? JR Rail Pass nedir? Sınırsız 1 haftalık, 2 haftalık, 3 haftalık bilet veren, Japonya içinde hızlı trenleri ve yerel hatları kullanacağınız bir bilet tipi arkadaşlar. 1 haftalık almak istiyorsanız neredeyse her gün farklı şehire gitmeniz lazım. 50.000 yen fiyatı. 2 haftalık alıp Japonya'yı bence parasını herhalde bir 500-600 dolar arası bir şey olması lazım. Çünkü ulaşım pahalı burada. Sadece buradan Osaka'ya gitmek bile tek yön 100 dolar. Bence 2 haftalık alıp güzel bir programla Japonya'nın başını, sonunu gezebilirsiniz. Parasını zam gelmesine rağmen, 2 katı olmasına rağmen çıkarıyor. Ama 1 haftalık Tokyo'dan Osaka, Kyoto yapacaksanız Nara'ya gitmiyor hızlı tren de Tokyo, Osaka, Kyoto'da 1 hafta JR Rail Pass parasını çıkarmaz. Normal düz bilet alın. Takipçilerim bekliyor ya. Abi bir örnek göstereceğim de pardon. İngilizce dediniz. Şimdi reserve seat dedi, koltuk rezervasyonlu. Non-reserve seat dedi. Buradan 20 dolar daha uygun. Herhangi bir koltuk, boş koltuğa oturabildiğiniz aynı trenle gidiyor. Bir bilet tipi açıkçası. Koltuk rezervasyonlu diyelim. İşimizi garantiye alalım. Shinkansen Reserve Ticket, Shinkansen Limited Express Reserve Ticket'ı dedik. Biletimizi koltukla beraber satın alacağız. From Tokyo dedik. Mesela nereye gideceğiz? Kyoto'ya gidelim. Hadi Kyoto'ya gidelim cumartesi ve yarın gidelim. Kaç olur? Bence sabah 2-2,5 saat aralığında bir yol sürdüğü için sabah 8'de burada bastığınızda bir kişi diyelim. Bayağı 5-6 dakikada bir tren var. Green Car dediği trenin içerisindeki koltuğu rahat olan, trenin içerisindeki ayrı bir business gibi. Onun fiyatları da 50-60 dolar daha fazla oluyor ama hafta sonu olduğu için bakın full. O hafta sonu olduğu için böyle. Allah Allah. Yarın Tokyo'dan Kyoto'ya siz yine internet sitesinden bakın da bir tane görmüştüm de başta. FU seat diyor. Bagaj şeyi yapıyor. Sold out, S-Work seat diyor. Sold out. Şunu bir şuradan bir bakalım. Haritadan bakalım. Bak sadece 16 tane vagon var. Sadece 7. vagonda bir boşluk var. Buraya tıkladığınızda size bir tane kalmış. Bu bir taneye tıklıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Tokyo'dan Kyoto istasyonuna gitmek isterseniz arkadaşlar Tokyo Kyoto'dan One Way sadece bir yön gideceğiz. 2 yön giderseniz ona göre tabii aynı fiyattan dönüş yapıyor. 8'i 9 geçe Tokyo'dan kalkıyor. 10'u 21 geçe Kyoto'ya varıyor. Confirm dedik. 16.570. Allah Allah. Zam mı gelmiş? Ne olmuş ya? Normalde 14-15 bin güzel bir örnek oldu. Eğer makineden de almak isterseniz, kuyruklara girmek istemezseniz de böyle bir düzen var. İkinci vatanımda. Görüyorsunuz değil mi? Charizard'lar, Pokemon'lar. Çok güzel kokular geliyor ya. Buraya var ya aç gelmemek lazım. Burada başladık. Burada bitiriyoruz. Cemkun rehberliğinde güzel bir Tokyo istasyonu açıklaması oldu bence. Vallahi her haliyle yani ben 1 saattir buradayım, anlatıyorum. Yani gezerim, saatlerce de gezerim. Dünya üzerinde görüp görebileceğiniz tüketimin çok fazla olduğu yerlerden, sadece bir istasyon değil burası. Yeme içme yerleri, oteli, kozmatiği hepsi birbiriyle bağlantılı. Japonların çok güzel yaptığı aslında bir mühendislik harikası olan Shinkansen'i binanın içine koymuşlar ya. 1964 senesinde olimpiyatlarla birlikte açıyorlar ve hiç ölümlü kaza olmamış günümüze kadar. Saatte 300-350 kilometreyle sizi kilometrelerce öteye götürebiliyor. Benden şimdilik bu kadar. Farklı rehber videolarıyla karşınızda olacağım. Tabii beğenirseniz, isterseniz beğenirseniz ben buradayım. Elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.